Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. 21. yüzyılda bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felaket, daha doğrusu orta çaplı bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felaket, iç politikasıyla ve ekonomisiyle bir doğu-batı gerginlik ve kavgasının tam merkezine yerleşmektir. Açık örnek Ukrayna'dır. Onu hiç artık konuşmuyorum bile. O savaşıyor artık. Savaş çıktı. Ama bugün Avrasya coğrafyasında mesela Moldova gibi, Sırbistan gibi, Bosna Hersek gibi, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Gürcistan, Ermenistan gibi çok sayıda devlet kendine bir anda Rusya ile NATO veya Rusya ile Amerika arasındaki kavganın tam orta yerinde bulabilir. Bunu bulduğunuz an geriye dönüşünüz çok zor. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Soğuk Savaş yıllarında bu tür zafiyetler yaşamış bir devlet idi. Dili geçmiş zaman. Ama bugün çok şükür gerek ordumuzda, gerek nüfus kabiliyetimizde, gerek dünyaya bakış açımızda bir doğu-batı kavgasının sıradan aktörü kimliğini almıyoruz. Tam tersine doğu-batı kavgasında alternatif arayan Afrika gibi ülkeler, Afrika ülkeleri gibi ülkeler için bir alternatif olabilir mi düşüncesiyle yaklaşılan bir güce dönüştük. Bu güzel bir şey. Bu çok güzel bir şey. Ama bakın, Moldova'da, Romanya'da veya Gürcistan'da bir seçim yapılıyor. Seçimi mi yapıyorlar, seçim mi onları yapıyor, tövbe estağfurullah, belli değil. Niye? Çünkü Moldova'da bir seçim yapılıyor. Rus yanlısı bir adamla Batı yanlısı bir kadın mesela. Romanya'da daha geçenlerde seçim yapıldı işte. Şimdi de yarın sanıyorum parlamento seçimi var. Ne çıktı? Rus yanlısı adam birinci, Batı yanlısı adam ikinci. Gürcistan'da seçim yapıldı. Rus yanlısı Bedzina Ivanishvili'nin partisi birinci çıktı. Muhalefet dağınık olduğu için tam toparlayamadı. Kavga büyüyor. İşte buna düşmeyeceksiniz arkadaşlar. Buna düştüğün an hangi devlet buna düşerse düşsün yandı. Gitti. Şimdi çok şükür Türkiye'de böyle bir risk görmüyorum. Yani hiçbir parti çıkıp da Türkiye'de vatandaşına ben şunun yanlısıyım dememiştir. Yani Soğuk Savaş yıllarında, özellikle 60'lı yıllarda merkez sağ, işte Süleyman Demirel gibi karakterlerin veya bizim Turgut Özal gibi karakterlerin Amerikan başkanlarıyla bir samimiyetten kaynaklanan bir güç devşirmeleri vardı. Vardı. Ama o günün şartlarında olan bir şeydi. Sonra işte Sovyetler Birliği dağıldı vesaire. Şimdi Erdoğan sayesinde başka bir Amerikalılarla zaman zaman gerginleşen bir politikamız oluyor. Geçelim. Şimdi Gürcistan bu nedenden geriye dönülmez bir biçimde iç çatışmaya gidiyor. Değer mi? Değmez. Kimse ya biz ne yapıyoruz demiyor. Bakın, halk ve ülkenin Cumhurbaşkanı Saloma Zurabishvili başta olmak üzere siyasetin büyük bir bölümü bu ülkede Ekim ayında yapılan parlamento seçiminin hileli olduğunu, Rusya'nın doğrudan müdahalesinin yaşandığını, bu nedenle esasında %41 oy almış olan iktidar partisinin %54,3'lük bir oy oranına ulaşmasının asla mümkün olmadığını söyleyerek sokağa dökülüyorlar. Bu doğru olabilir. Niye? Sorun bana, Ardan abi, sen niye doğru diyorsun? Şimdi iktidar partisi gerçekten söylendiği gibi %54,3 oy almış olsaydı, o sokağa dökülen muhalefetin karşısına en azından
o muhalefetin taraftarları kadar bir grup çıkıp bir başka meydanda alternatif gösteri düzenlerdi. Kimse yok ortalıkta. İktidar partisini savunan bir halk hareketi yok. O yüzden diyorum bir anormalite var. Bu arada Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakidze Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerini 2028 yılına kadar askıya aldık diye açıklama yapınca ortalık zaten birbirine girdi. Yıllardır Avrupa Birliği'nin rotasında ve onun açmış olduğu kapıdan girmeye çalışan Gürcü halkı bir anda bir gerçekle karşılaştı ki bu adamlar, işin başındaki bu adamlar hakikaten Rusya yanlısıymış. Rusya'nın emirleri doğrultusunda hareket ediyorlarmış. Öyle bir durumla karşılaştılar. Çok büyük çatışmalar yaşanıyor, yaşandı, yaşanacak da. Parlamento çevresi inanılmaz bir şey. İşin ilginç yanı ülkenin artık görev süresinin sonuna geldi. Ülkenin Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili bile sokağa indi. Ben insanlarımla birlikteyim, direniş başlamıştır ve yeni bir seçim olana kadar asla bu direniş bitmeyecektir diyen bir cumhurbaşkanı ile karşılaştık ve Tiflis'te önlerini kesen polislere ana göreviniz Gürcistan'ın egemenliğini korumaktır. Siz şimdi Gürcistan'a mı yoksa Rusya'ya mı çalışıyorsunuz diyen bir cumhurbaşkanıyla karşılaştık. Iraklı Kobakidze de Avrupa Birliği'ne yalvararak girmeyeceğiz, bir ayağımızın üzerinde durarak onlarla müzakere yapmayacağız falan gibi laflar etmiş. Bu işin sonu kötü. Biz Gürcü halkının müreffeh içinde, barış içinde yaşamasını isteyen bir milletiz. Pasaportsuz gidip geldiğimiz bir ülke. O yüzden dikkatle takip edeceğiz. Hoşça kalın.